8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine çok güzel konular var sizde. Evet. Aynen. Hem kıyafetinize de uygun. Hadi gelin. O güzel dişleriniz ağzınıza da uygun. Gülüş tasarımı nedir? Bugün çok güzel konumuzun içinde. Gerçekten bugün hani gülüş tasarımı, gülüş ve tasarım. Artık gülüşümüzü tasarlıyoruz. Bu çok geniş bir açılımı var ama çok basit haliyle yani güldüğümüzde gözüken dişlerimizin, var olan mevcut dişlerimizin güldüğümüzde daha estetik ve yüzümüzle daha uyumlu hale gelebilmesi için yapılan bir tasarım. Bunun için çok farklı materyaller kullanıyoruz. İşte hastanın önceki resimlerini baz alıyoruz. Güldüğündeki gözüken dişlerini baz alıyoruz. Gerekli yapılması gereken işlemleri neler olabilir üzerinde biraz bir planlama yapıyoruz. Ve bunu tasarlıyoruz ve sonucu ulaştırıyoruz. Aslında kısa haliyle bu gülüş tasarımı. Bu aslında bir kombine uygulama değil mi? Evet. Nasıl yapılıyor peki? Burada hastanın ihtiyaç duyduğu tedavilere göre karar veriyoruz. Yani hastanın ilk resimlerini aldığımızda karşımıza çıkan tabloya bir bakıyoruz. Hastamızın dudakları ince mi? Güldüğünde diş etleri çok gözüküyor mu? Dişlerinin krom boyu kısa mı, uzun mu? Mesafeleri nasıl? Rengi nasıl? Diş etlerinin rengi nasıl? Koyu renkte mi? Bazen cildimizdeki lekeler gibi diş etlerinde de lekelenmeler, koyu renklenmeler olabiliyor. Bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Nasıl? En önemli şey yüzümüzle dudak ve diş etlerimizde uyumlu dişler tasarlayabiliriz. Burada. Bazen çok küçük düzenlemeler yapılabiliyor. Bonding olarak bildiğimiz estetik dolgular yapılarak da çok küçük düzenlemelerle de bunu yakalayabiliyoruz. Bazen evet kombine işlemler yapmak gerekebiliyor. Önce diş etlerini tedavi etmemiz, diş etlerini düzenlememiz gerekebiliyor. Daha sonra onun üzerine estetik restorasyonlar yapmamız gerekebiliyor. Hatta bazen önce kısa bir ortodontik tedavi sürecinden geçmesi gerekebiliyor. Onun dışında yani birçok şeyi iç içe geçirmiş bir şekilde planlıyoruz ve güzel bir sonuca ulaşıyoruz. Yani hastanın ihtiyacı doğrultusunda çok basit bir uygulamadan çok komplike. Evet. Mesela gülümsediğinde bir dişi eksikse o da bu aslında gülüş tasarımını bozan bir şey. Değil mi? Oraya implant da koyulabilir. Evet ama o implantla bunu toparlayabiliyoruz. Yani çünkü ön bölge estetik implantlar, yani implantların üzerine yapılan estetik düzenlemelerle kronlar da fark ediyor. Şey yapabiliyor yani onlara da gayet uyumlu olması gerekiyor. Peki gülüş tasarımı yaptırırken nelere dikkat edilmeli Zuhal Hocam? Nelere dikkat edilmeli? Aslında bir mevcut durumumuz nedir? Hastanın mevcut durumu ne? Hastanın beklentisi ne? İkisini de çok iyi belirlemek lazım. Bazen şöyle bir şey oluyor, yani bize mantıklı gelen hastaya mantıklı gelmeyebiliyor ya da hastanın istediği çok ütopik şeyler olabiliyor bazen. Çünkü hani sosyal medyada her yerde artık bir akım var, böyle diş istiyorum, şöyle olsun istiyorumla gelebiliyor hasta. Burada ortak bir noktada buluşabilmek, bunlara dikkat ediyoruz. Tasarımın esprisi de şu aslında. Çıkacak olan sonucu baştan belirleyebilmek. Burada programlarla bunu yapabiliyoruz. Ama simülasyon yapabiliyor musunuz? Evet yapılabiliyor. Ama tabii ki ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Sonucun başlangıçtan tasarlanabilmiş olması önemli. Kişinin de aslında kullanım yöntemi, daha öncesinde gerçekten diş sıkıyor mu sıkmıyor mu? Hangisiyle daha iyi rahat edebilir de çok önemli değil mi sizler için? Çünkü ortak karar aslında dediğiniz o. Evet, yani tamam bir simülasyon yapılıyor, şey yapılıyor ama hasta 3 boyutlu sonuçta. Yani bir günlük yaşantısı var, bir sosyal hayatı var, alışkanlıkları var. Onlarla yani o uyumlu olması gerekiyor. Yani
Aslında soracak olursanız bu bir ekip çalışması desek hiç abartmış olmayız yani. Çünkü işin içerisinde hani ortodontist de var, protez uzmanı da var, implant uzmanı da var değil mi? Bütün hepsini tasarlayan bir grup var aslında değil mi? Yani biraz öyle bakmak gerekiyor. Evet, öyle bakmak gerekiyor. Ama tabii bütün bu tedavileri ben genelde kendim yapıyorum. Bunun da nedeni şu, bazen başka pencerelerden de görebilmek lazım. Şimdi çok ekibe böldüğünüzde siz de kendi işinizde onu çok net bilirsiniz. Hakim olduğunuz zaman sonucu da bilirsiniz. Neye yol açacağını da bilirsiniz. Eğer çok dağıttığınız zaman konuyu ya da başka bir yere bıraktığınız zaman orada sizin dışınıza taşıyabiliyor sonuçlar. O nedenle ben mümkün olduğu kadar bütün tedavilerde kendim devam etmeyi tercih ediyorum. Aslında çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Çünkü aslında tabii çok ekip deyince bu sefer sahipsiz kalabiliyor. Çünkü herkes kendi branşında. Evet. Siz yani hastayı sahiplenme, hastayı komple Bu bir çok şekilde... önemli bir konu. Evet. Aslında çok konuyla ilgisi yok ama son yıllardaki o klinikleşmeler, hastaneleşmeler, bu tür yani bizde özellikle tıp sektöründe biraz daha farklı, orada mecbur. Ama bizde bu kadar dağılınca konu, evet hasta bir anda sahipsiz kalabiliyor. İşte yani o ortak fikri yakalamak için biraz çaba gerektiriyor en başta, iyi bir planlama gerektiriyor. Belki biraz daha her konuda vakıf bir hekimin hastayı birebir takip etmesi gerekiyor her zaman. Bu kesinlikle tıpta da geçerli, yani diş hekimliği gibi. Mesela hastanın bir problemi oluyor, direkt o probleme yönelik olarak kardiyoloğa gidiyor, işte göğüs hastalarına gidiyor, dahiliyeye gidiyor, nöroloğa gidiyor ama herkes kendi açısından hiçbir şey bulamıyor ve sonuçta endokrine gidiyor. Hayır, bende sorun yok, bende sorun yok, bende sorun yok. O zaman da psikiyatrik deyip evet, yani, hiç olmayan bir konuya yönleniyor belki de. Bizim de çok başımıza geliyor. Gerçekten hani tamam psikolojik sorunlar, böyle psikosomatik tepkiler verebiliyor insan vücudu ama yani oraya çok erken gitmemek lazım diye. Yani yine bir iyice detaylı düşünmek ya da araştırmak gerekiyor. Ya bu nasıl çözülür ben de bilmiyorum ama bu ciddi bir sorun. Ama sizin hakikaten bu yaklaşımınız beni çok memnun etti. Yani implantını da yapabiliyorum, ortodontisini de yapabiliyorum yerine göre, işte protezini de koyabiliyorum. Yani bütün gülüş tasarımını ben tek başıma komple bir şekilde halledebiliyorum. Evet, kanal tedavisini de aynı şekilde. Evet. Yani çok basit işlemden çok komplike işleme kadar kendim tamamlamayı tercih ediyorum. Sonrasında hastanın yani finalde de teşekkürü bana Güzellik orada size geliyor. Hasta için de çok önemli ama evet, hocam. Evet, hasta yani için de ben çok sizi önemli. ilk gördüm. Daha sonrasında her işlemimde size tekrar yaptırmam benim için de size çok güven sağlaması. Onun hikayesini biliyorsunuz. Çok Orada rahatlıkla oturuyorum. Zaman kaybetmiyorsunuz. Yani daha bilerek sonuca gidiyorsunuz. Tabii burada diğer uzmanlaşmaya da bir şey yapmış olmayayım ama benim tercihim, tercihim bu kanal tedavisini de implantında ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Şimdi şöyle, diş hekimliği de aynı şekilde bir kabuk değiştiriyor aslında son yıllarda. Yani bundan bir 15-20 yıl önce böyle yaklaşımlar söz konusu değildi. Ama artık elimizdeki gerek malzemeler, gerek teknolojik cihazlar, dijitalleşme, bu simülasyon diye bahsettiğiniz ya da diş laboratuvarlarının artık pek çok kliniğin içinde olması ya da hekimle birebir çalışıyor olması, hekimin bütün ihtiyaçlarını görüyor olması, bunlar tabii ki işi hem hızlandıran hem daha iyi bir sonuç almaya sebep olan şeyler. Siz peki bu dijitalleşme konusuna nasıl bakıyorsunuz? Sıcak bakıyorum. Çünkü başka kaçışı, yani başka yolu yok. Ama dijitalleşme de öyle bir konu ki başından sonuna kadar her tür yani o bir sistem. Ağız içi görüntülemeniz de bir sistem. Artık hani eski ölçülerle devam edemezsiniz. Ağız içi görüntülemenizi yapmanız lazım. Ağız içi tarayıcınızla ölçünüzü alıp bunun tasarlanması ve buna uygun materyallerin üretilmesi. Bu bir sistem.
geleceğin sistemi daha da yaygınlaşacak. Bizler de başladık. Ben çok sıcak bakıyorum ama gerçekten de ciddi bir bilgi gerektiriyor. Ciddi bir eğitim gerektiriyor. Bir de bizim yani Türkiye'de gerçekten diş hekimliği kabuk değiştiriyor ama şöyle bir şey var. Yani öncesinde de yapılmış başka bir şey yok. Yani dijitalleşmeyi herkes eğitimlerle, şeylerle, kendi çabalarıyla, gayretiyle bir yerlere getiriyor. Bu zaman içerisinde de daha da olgunlaşıp bir sonuç çıkacaktır diye düşünüyorum ama şu an çok başında. Ama gerekiyor. Yani güzel bir sistem. Hataları ortadan kaldırıyor. Yani hastanın ağzındaki görüntüyü ve final restorasyonunu tamamen o sistem üzerinden götürmek sıfır hataya neredeyse sıfır hatayla sonuçlandırılabiliyor ama bu yolda ciddi yatırımlar ve şeyler yapılması gerekiyor. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Bu tip bir gülüş tasarımı yani bu tip kombine uygulamalar, bakın bunun içinde diş eti de var, implant da var, işte kaplamalar da var, her türlü şey var. Böyle bir uygulama zaman olarak, çünkü günümüzde zaman çok önemli, nakittir diyoruz. Yani ne kadarlık bir zamanınızı alıyor ortalama? Yani en kısa işte bir bonding'de belki bir saatinizi alıyor ama kombine bir uygulama ne kadarlık bir zamanınızı alabiliyor da hasta ne kadarlık bir zaman ayırmak zorunda? Orada eğer ortodonti gibi bir tedavi süreci devreye girerse o biraz aylara bölünebiliyor açıkçası. Ama daha sadece diş eti estetiği yapılıp üzerine bir işte lamina restorasyonu yapıldığı zaman bu diş etlerinin iyileşme, toparlanma hızına bağlı olarak yani 10-15 gün gibi bir sürede tamamen sonuçlanmış olabiliyor. Peki hasta 10-15 gün boyunca her gün size gelip gidecek mi yoksa? Hayır. Önce diş etlerinde işlem yapıyoruz. Sonra işte bir süre geçiyor. Daha sonra dişler üzerine işlem başlanıyor. Her gün gelip gitmesine gerek yok. Bunların çünkü iyileşme süreçleri de var. Ama şöyle de bir şey var. Yurt dışı hastalarımız var diyelim. Onlar çok hızlı istiyorlar her şeyi. Çünkü bir haftada, 5 günde bu tedavilerin bitirilmesini istiyorlar. Orada birçok riski ya da şeyi uzaklaştırarak çok daha dikkatli çalışmak zorundasınız. Çok karlı ve avantajlı gibi gözükse de yurt dışı hastaları aslında ideali daha uzun zamana bölmek. Zamana bölmek her zaman. Evet. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür Çok sağ olun. ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Diş hekimi Zuhal Oygur bizlerleydi. Bize gülüş tasarımı ile ilgili çok değerli, güzel bilgiler verdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Programımız son hızla devam ediyor.